Zaman yolculuğu gerçekten mümkün olsaydı neden geleceğin gezginlerini bugün sokaklarda görmüyoruz? Bu soru ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de esprili bir şekilde sorduğu bir soruydu. Bilim kurgu sayesinde zaman yolculuğu fikrine aşinayız. Ancak çoğu insan çeşitli nedenlerle bunun imkansız olduğunu düşünüyor. Örneğin biyolojimizin sınırları, felsefi itirazlar veya fiziksel yasaklar. Peki ya zaman konusundaki sezgilerimiz yanlışsa? Einstein'in ünlü sözünü hatırlayın. Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir. Yani zaman bizim lineer bir ok gibi algıladığımız bir akışı olmayabilir. Algımız, anılarımız, beklentilerimiz ve inançlarımızla şekilleniyor. Belki de bu yüzden zaman paradokslarına kapı aralanıyor. Şimdi gelin zaman yolculuğu fikrindeki en büyük tuzaklar olan paradokslara ve olası çözümlerine yakından bakalım. Zaman yolculuğu tartışmalarında ortaya çıkan paradokslar genelde iki gruba ayrılır. Tutarlılık paradoksları ve nedensel döngü paradoksları. İlki geçmişi değiştirmenin imkansızlığını vurgularken, ikincisi sebep-sonuç ilişkilerinin döngüye girmesiyle başlar. Tutarlılıklar paradoksu kategorisine değinecek olursak, bu sınıftaki paradokslar zaman yolcusunun geçmişe yaptığı bir müdahalenin kendi varlığını veya motivasyonunu ortadan kaldırarak mantıksız bir durum yaratması üzerinedir. Sıkça sorulan bir soru, geçmişe dönüp daha önce katliamlar yapmış bir insanı yükselişinden öncesinde ortadan kaldırırsanız ne olurdu? Dolaylı olarak zaman makinesinin icadı gibi birçok olay belki hiç yaşanmayacaktır. O zaman sizin geçmişe gitme motivasyonunuz ve imkanınız nasıl ortaya çıkacak? Bu senaryoda geçmişi değiştirme girişiminiz gelecekte bu değişikliği yapacak bir sizi ortadan kaldırmış oluyor. Polkinski'nin bilardo topu paradoksuna bakacak olursak, burada insan faktörünü çıkarıp yerine fiziksel bir nesne koyarak paradoksu test ediyoruz. Teorik fizikçi Joseph Polkinski'nin önerisinde bir bilardo topunu bir solucan deliğinden Einstein-Rosen köprüsünden geriye doğru belirli bir açıyla fırlatıyoruz. Top geçmişe çıktığında tam da fırlatıldığı anda kendi geçmiş versiyonuna çarparak onun solucan deliğine girmesini engelliyor. Peki top en başta solucan deliğine nasıl girdi? İlk bakışta tutarsızlık var gibi görünüyor. Ancak ilginç bir şekilde bilim insanları bu probleme çözüm ararken çelişkisiz senaryoların mümkün olduğunu keşfettiler. Fernando Echeverria ve Gunnar Klinkhammer adlı araştırmacılar topun kendisiyle çarpışırken sadece hafifçe yönünü değiştirdiği ve böylece paradoks yaratmayan kaygan bir temas senaryolarının bulunduğunu gösterdiler. Hatta bazı başlangıç koşulları için birden fazla tutarlı çözüm olduğu ortaya çıktı. Daha da önemlisi Kip Thorne ve ekibinin kuantum mekaniği ile yaptığı analizlerde sadece tutarlı tarihçelerin hesaba katıldığı tüm olası yolların toplamı yöntemi kullanıldığında her bir tutarlı senaryoya belirli bir olasılık atayarak iyi tanımlanmış sonuçlar elde edildi. Yani bilardo topu kendisiyle çarpışıp çarpışmama seçenekleri arasında rastgele değil, fizik kurallarına uygun bir olasılık dağılımı ile hareket ediyor. Bu da paradoksun kuantum olasılıkların yardımıyla istatistiksel olarak çözülebileceğini ima ediyor. Şimdi de nedensel döngü paradokslarına bakın. Bu paradokslarda ise geçmişte yaptığınız bir eylem aslında o eylemi yapmanıza yol açan geleceği hazırlıyor. Sebep ve sonuç iç içe geçiyor. Sonuçta ilk neden ortadan kayboluyor veya belirsizleşiyor. Kader paradoksunda gelecekteki bir sonucu engellemek için geçmişe gidiyorsunuz. Fakat ironik biçimde tam da o sonucu doğuran olayları siz gerçekleştiriyorsunuz. Örneğin sevdiğiniz kedinizin ölmesini engellemek için zamanda geriye doğru gittiniz. Fakat geçmişte yaptığınız müdahaleler kedinizin yine aynı şekilde ölmesine yol açıyor. Belki de farklı bir yoldan. Döngü kapanıyor. Değiştirmeye çalıştığınız kader sizin katkınızla gerçekleşmiş oluyor. İlk kez ne olduğunu ayırt edemiyoruz. Her şey kendi üzerine kapanmış bir neden-sonuç halkası. Bootstrap paradoksu da kendi kendini doğuran döngü olarak bilinir. Kapınızın önünde zaman makinesi nasıl yapılır başlıklı bir kitap bulduğunuzu düşünün. Onu alıp 20 yıl boyunca çalışarak bir zaman makinesi inşa ediyorsunuz. Sonra da geçmişe gençliğinizdeki halinizde o kitabı bırakmaya gidiyorsunuz. Zaten kitap tam da orada bulunmuştu. Peki bu kitabı ilk başta kim yazdı? Veya nereden geldi? Bilgi veya nesne başlangıcı olmayan kapalı bir döngü içinde dolanıyor gibi görünmektedir. Bu paradoks neden-sonuç zincirinin halka şeklinde kapandığını ve herhangi bir orijinal kaynağın olmadığı durumları anlatıyor. Örneğin popüler kültürde bir bestecinin zaman yolculuğu yaparak ünlü bir besteyi geçmişteki Beethoven'a verdiği, Beethoven'ın da bunu bestelediği senaryolar anlatılır. Besteyi aslında kim besteledi? Cevap belirsizdir.
Çünkü eser sebep-sonuç döngüsünde asılı kalmıştır. Paradokslar kafa karıştırıcı olsa da bilim insanları ve filozoflar birkaç olası çözüm yolu önerdiler. Bunlar zaman yolculuğunu tamamen imkansız kılmaktansa paradoksları önleyecek mekanizmalar öne sürüyor. Belki de evrenin dokusunda geçmişi paradoks doğuracak şekilde değiştirmenizi engelleyen bir koruma mekanizması vardır. Bu fikirde zaman yolcusu ne yaparsa yapsın geçmişi tutarsız biçimde değiştirmeyi başaramaz. Stephen Hawking bu konuda kronolojik koruma varsayımı adıyla bir perspektif bile öne sürmüştür. Hawking'e göre doğa tarihçeleri korumak için zaman makinelerine izin vermez. Fizik yasaları kapalı zaman döngülerinin oluşmasına engel olur. Veya bir şekilde zaman makinesi çalışır çalışmaz kendi kendini ima eder. Nitekim Kip Thorne ve arkadaşlarının hesaplarında da bir zaman makinesi görevi görebilecek solucan deliğinin anında yok olacağı sonucuna varılmıştı. Bir zaman makinesi görevi görebilecek solucan deliğinin anında yok olacağı sonucuna varılmıştı. Bu görüşe göre evren paradokslara yol açabilecek hamleleri ya fiziksel engellerle durdurur, örneğin geçmişe gitmenizi teknik olarak imkansız kılar ya da tarihin akışı çabanızı boşa çıkaracak şekilde kendiliğinden rayına oturur. Polkinski'nin bilardo topu örneğinde gördüğümüz üzere topun asla paradoks yaratacak şekilde hareket edememesi tam da böyle bir koruma sezgisini andırıyor. Çoklu evren hipotezine gelecek olursak bir diğer popüler öneri de paralel evrenlerin varlığıdır. Bu hipoteze göre geçmişe gidip bir değişiklik yaptığınızda aslında kendi evreninizin geçmişini değiştiremezsiniz. Bunun yerine yeni bir evrenin veya paralel bir zaman çizgisinin oluşumuna sebep olursunuz. Çoklu evren fikri paradoks sorununu kağıt üstünde kolaylaştırır. Kendi dedenizi öldürme durumunda siz doğmuş olursunuz. Sadece doğduğunuz evren farklıdır. Ancak elbette bu kuramsal çerçeve oldukça spekülatiftir. Ve herhangi bir deneysel kanıtımız yok. Yine de kuantum mekaniğinin çoklu dünya yorumu gibi fikirlerle paralellik taşıdığı için bilim kurgu tartışmalarında sıkça kullanılır. Rus fizikçi Igor Novikov tarafından ortaya atılan Novikov'un öz tutarlılık ilkesi de zaman yolculuğu gerçekleşse bile paradoks yaratacak hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini söyler. Novikov'un ilkesi basitçe şunu der: eğer bir eylem geçmişi değiştirerek bir paradoksa yol açacaksa o eylemin gerçekleşme olasılığı sıfırdır. Evren sadece kendi içinde tutarlı tarihçelere izin verir. Yani geçmişe gerçekten gidebiliyorsanız orada yapabileceğiniz her şey zaten halihazırda olmuş olan şeylerdir. Tutarsız girişimler fizik yasalarınca engellenecektir. Bu ilke adeta evrene bir katı kader kuralı koyar. Bir bakıma tarih korunum yasası diyebiliriz. Zaman kendi tutarlılığını korur ve paradoks doğuracak aksiyonlar imkansız hale gelir. İlginç bir detay olarak Novikov ilkesi tek bir zaman çizgisi varsayar ve alternatif evrenlere ihtiyaç duymaz. Zaman özgür irade konusunda da zaman makarası ne kadar geriye sarılırsa sarılsın olaylar döngüsel bir tutarlılıkla gerçekleşir. Bu elbette özgür irade konusunda da ilginç sorular ortaya çıkarır. Diyelim ki geçmişe gidip bir olayı değiştirmek istediniz. Ama Novikov ilkesi gereği bunu başaramayacaksınız. Fiziksel evren adeta sizi kendi geçmişini değiştiremeyecek şekilde yönlendirir. Bu durumda ne kadar özgür iradeye sahibiz tartışmaya açıktır. Gündelik deneyimimizde zaman tek yönlü akan bir nehir gibi gelir. Hep ileriye doğru gittiğini hissederiz. Oysa modern fizikte zaman uzay ile iç içe dördüncü boyut olarak ele alınır. Einstein'ın genel görelilik kuramıyla birlikte uzay zaman dokusu fikri olduğundan beri geçmiş ve gelecek kavramları mutlak olmaktan çıktı. Farklı gözlemcilere göre şimdi kavramı bile değişebiliyor. Bu bakış açısıyla zaman tüm boyutlarıyla blok halinde mevcut olan bir blok evrenin parçasıdır. Sanki evren geçmiş ve geleceğiyle dört boyutlu bir katı blok ve biz onun içinde belirli bir yönde hareket ediyoruz. Fizik denklemleri çoğunlukla zaman simetriktir. Matematik zamanı ileri yerine geri akıtsa bile çoğu temel denklem aynı kalır. Ancak zamanın dördüncü boyut oluşu paradoksları otomatik çözer mi? Geçmişe gitmek çok daha sert kısıtlara takılıyor. Solucan deliği gibi yapılar kuramsal olarak uzay zamanda döngüler, kapalı zaman benzeri eğriler oluşturabilir. Bu bir noktada uzayda kısa yol ararken potansiyel olarak zaman içinde de kısa yol anlamına gelebilir. En başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Madem teoride zaman yolculuğu bir şekilde mümkün olabilir diyoruz. Nerede bu geleceğin turistleri? Bunun için birkaç olası açıklama öne sürülebilir. Belki de acı gerçek şu ki geçmişe yolculuk yapmak doğanın yasakladığı bir şey. Kuantum kısıtlar, enerji gereksinimleri veya nedensellik ihlallerinin engellenmesi nedeniyle pratikte bir zaman makinesi asla üretilemeyecek olabilir. Hawking'in kronoloji koruma fikri de bunu destekliyor.
Fizik yasaları zaman makinesinin ortaya çıkmasına izin vermez demişti. Eğer durum buysa gelecekte de kimse geçmişe dönemeyecek. Ve dolayısıyla zaman yolcularını görmememiz gayet normal. Bir diğer olasılık zaman yolculuğunun ancak spesifik koşullarda mümkün olması. Belki teknolojik olarak insanlığın ulaşmadığı bir eşiğe ihtiyaç var. Örneğin stabil bir solucan deliği açmak ya da uzay zamanının yapısını kontrol edebilecek enerjilere hükmetmek gibi. Zamanda geriye yolculuk evrenin çok geç bir döneminde ortaya çıkan medeniyetlere haiz çok nadir bir fenomendir. Zaman yolculuğunun mümkün olduğunu varsaysak bile bunu kullanmak istemeyebiliriz. Küçücük bir değişikliğin devasa sonuçları olabileceği düşüncesi geleceğin olası zaman gezginlerini caydırıyor olabilir. Tarihi düzeltmek çekici gelse de bunun yaratacağı bilinmez sonuçlar, beklenmedik kelebek etkileri etik veya stratejik açıdan kabul edilemez bulunabilir. Örneğin geçmişe gidip bir salgını önlemek başka bir yerde daha kötü bir olayı tetikleyebilir. Bu durumda zaman yolculuğu teknolojisi olsa bile yalnızca çok kontrol deneyler için kullanılacak, öyle turistlik yapalım diye değil. Bir diğer merak uyandıran senaryo ise belki de zaman yolcuları aramızda. Fakat bunu anlamıyoruz. Eğer geleceğin gezginleri geçmişe geliyorsa muhtemelen olabildiğince gizlenmeyi tercih edeceklerdir. İz bırakmamak adına dönem kıyafetlerine bürünmek, kalabalığa karışmak, asla tarihi etkilemeyecek bir şekilde bir şeye müdahale etmemek gibi stratejiler uyguluyor olabilirler. Belki şimdiye dek tarih kitaplarında okuduğumuz gizemli bilge kişiler veya açıklanamayan bazı olaylar aslında çok disiplinli zaman yolcularının işiydi. Biz de bunu doğal akış sandık. Hatta Hawking bir keresinde 28 Haziran 2009'da Zaman Yolcuları Partisi düzenlediğini ancak davetiyeleri parti bittikten sonra gönderdiğini açıklamıştı. Böylece sadece gelecekten haberi olanlar partiye gelebilecekti. Bugünkü anlayışımıza göre geriye doğru zaman yolculuğu ya imkansız görünüyor ya da ancak çok sıkı tutarlılık şartlarıyla mümkün olabiliyor. Paradokslar ve fizik kanunlarının kısıtları zamanda geriye gitmeyi her köşeden zorlaştırıyor. Ancak bilim tarihine baktığımızda asla olmaz denilen fikirlerin benzer beklenmedik şekilde gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Belki de sorun zamanı nasıl anladığımızla ilgili. Zamanın doğasını tam çözdüğümüzde bugün paradoks dediğimiz bilmeceler ya çözülecek ya da zaten çözülmeyecek bir şey olduğu anlaşılacak. Zaman yolcuları nerede sorusu sadece teknolojiye meydan okuyan bir soru değil. Bu soru gerçekliğin yapısı, nedenselliğin işleyişi ve bilginin doğası hakkında derin bir merak uyandırıyor. Kesin bir cevabımız var mı? Şu an muhtemelen yok. Belki cevap gerçekten biri geçmişe gelip bize anlatabildiğinde ortaya çıkacak. Ya da neden mümkün olmadığını ikna edici biçimde kanıtladığımızda. O zamana dek bu soru zihnimizin köşesinde ışıklanmaya devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.